Yaparız, bakarız, sonra gibi kelimelerle hayatı, kendini, çeşitli olayları eğer erteliyorsan bil ki içinde tembellik tohumlarını ekmişsin. Eğer tembellikle ilgili hayatını yataylaştırmak, durağanlaştırmak istiyorsan devam edebilir. Fakat eğer bunu iyileştirmek, tembellik ve ertelemeden özgürleşmek istiyorsan gelin bir bakalım bunu nasıl yapabiliriz? Birçok kişi hayatlarında konfor, rahat, lüks isteyebilir. Bedenini, hayatını, duygu sistemlerini rahat ettirmek isteyebilir. Evet, bunlar olumsuz bir şey değil. Yalnız amaç edilecek bir şey değildir. Yani sizin konforu eğer amaç eden bir realite durumunuz olursa bilin ki siz bu alanda bencilleşmek ve hep almak durumunda kalırsınız. Oysa ki konfor size hizmet etmek için tüm lüksler, tüm güzellikler, her türlü hayatın diyelim ki tatları size hizmet etmek, sizin daha iyi gelişebilmeniz için bir araçtır. Aracı amaç eden o aracın kölesi olmak durumunda, bağımlısı olmak durumunda kalır. İşte öyleyse erteleme ya da tembelliğe ihtiyaç duyanların çoğunluğu konforu amaç etmiş olan insanlardır. Bazen zihin konforu, alıştıkları durum ve düzenin ya da işte diyelim ki öğrendikleri bir bilginin konforundan çıkmak istemeyenlerdir ki o halin putluğu ve putperestliği de eninde sonunda bir depremle, bir yıldırımla ya da yaşayacakları herhangi bir olay kazası ya da durumuyla devrilmek, yıkılmak, kırılmak, iyileştirici bir etkiyle buluşmak durumunda kalır. Onun için dikkat edin, çoğu hayatı erteleyen, kendini, geriye alan, önceliği kendi olmayan kişilerin yavaş yavaş tembelleştiklerini görürüz. Bazı kişiler de bir alanda çok çalışkan gibi yapıp, bir alanda diyelim ki bu zihni bir alanı, aşırı iş alanı, spor alanı, duygu alanı, ibadet alanı, herhangi bir konunun diyelim ki üretim alanı dahi olabilir. Sadece bir alanda çok çalışkanlık yapar iken yine diğer alanları ihmal edebilir ki bu da yine bir erteleme ve öteleme demektir ki bu da tembelliğin başka bir boyutudur. Yani herhangi bir kişinin şöyle düşünün, sadece ibadet yapıyor, hiçbir şey üretmiyor. İşte sürekli o ibadetin ya da meditasyonun içerisinde negatif alanda. Hayat için ne üreteceksin? İbadet ediyorum ya ben bunun için geldim. İşte bu ötelediği ve ertelediği alanlar ondan hesap sorar. Tam tersi sadece iş, sadece diyelim ki madde, dünya, maddi kazançlarla ilgili çalışıyor ve bu alanda çok çalışkanım diyor. Ama ruhsal ve manevi alanda kendini geliştirme, ilerleme, hayatın manevi tatlarını alma konusunda kendini öteliyor, erteliyor ve kendini akmıyor. Bu alanda da eninde sonunda ruhsal taraf ondan hesap soracaktır. Tatları, lezzetleri ya da olayları, olay rüyaları ona diyecektir ki sen senin bu tarafını erteledin, öteledin. Şimdi biz sana bu ertelediklerinin kıymetini gösterebilmen için o alanla ilgili seni secdeye davet ediyoruz diyebilir. Onun için birçok kişi maddeye diklendiğinde maddenin karşısında eğilmek durumunda kaldılar. Maneviyata ve ruha diklendiklerinde ise erilin, ruhsallığın karşısında eğilip secde durumunda kaldılar. Oysa ki her iki tarafımız da, ruhsal ve maddesel tarafımızın da çalışkanlığımızla ve bu alandaki diyelim ki bize faydalarını alabileceğimiz açılımlar yaparak ruhumuzun da bedenimizin de bize akması ve bizim de onlara akışlarımızla güzel bir şekilde hayatımızı bir ve bütün bir şekilde geliştirebilir ve ilerletebiliriz. Kimi insanlar ise tembelliği meslek yapılıp sürekli yarın yaparız, öbür gün yaparız diyerek kendilerini aslında işlerini ertelerken kendi varlıklarını ertelemiş olabilirler. Özellikle çocukların, gençlerin okul zamanlarında birçok şeyi son ana bırakabilmeleri, erteleyerek işte yaparız ederek diyerek ödevlerini, görevlerini, hayat, dünya, okul, iş
Ya da işte diyelim ki manevi dünyaları için belki hatırlamayarak, öteleyerek, kıymetini bilmeyerek, kendi kıymet ve değerlerinden ödün vererek aslında kendi değerlerini azaltma yolu seçmiş olabilirler. Bu kişilerin de yine kendi varlıklarını, kendi içlerini, onlara emanet edilen dünya ve hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu, kendilerine verilen değerin ne kadar belki kainat için önemli olduğunu, bu eşsizliğin, yegane bir tane olmanın ve bu birlik içerisinde onlara verilen ne kadar büyük kıymetler olduğunu hatırlayarak, onlar da onlara verilen zamanın, zaman enerjisinin değerini bildikçe değerleneceğini hatırlayarak bir şekilde anın içerisinde zamanı değerlendirip değerleneceklerdir. Öyleyse bakarız, yaparız, sonra gibi kelimeler kullanırken bunları bir daha o anda farkındalığımız ve şuurumuzla hatırlayarak yapmamız gerektiği bir işin, bir halin o anda enerji hareketliliğiyle içine girerek, eğer erteleme ile ilgili çeşitli düşünce kalıpları gelip kapımızı çalıyorsa, seni gördüm, fark ettim ve içimdeki o tembel, uyuşmak isteyen tarafı fark ederek şimdi onun üzerine gidiyorum diyerek antrenmanlar ve eğitimler yapabiliriz. Egosal sistemlerimizin yat, kalkma, yatmak daha iyidir. Tembelliğin kanun ve kurallarını uygula. Başka gün yaparsın, başka zaman yaparsın. Yapmasan da olur. Sen yapmazsan başka birisi de yapar diyeceği hal ve durumların içerisinde hemen uyan. Ben niye buradayım? Öteleyip de niye işleri, halleri, zamanları çoğaltıyorsun? Neden dolayı ötelediklerinle önüne yığınlar yapıyorsun? Gel şu anda küçücüğünden yap. Birçok bedensel rahatsızlığın, sorunların orta ve ileri yaşlarda insanın kapısını çalmasının sebebi kendini ve hayatı ertelemektir. Özellikle kalp damarlarından tutun da vücut içerisindeki birçok toksinlerin belli yerlerde, organlarda ve dolaşım sisteminin içinde birikmesi ve orada duygu ve enerji kirliliklerinden dolayı belli bir vakitte bak erteledin kendini şimdi al çöplerinle uğraş diye çeşitli hastalıklarla kapıları çalmalarının sebepleri bunlardır. Çok ağır düzeyli hastalıkların birçoğu kişinin kendini, hayatını ertelemelerinden kaynaklanır. Oysa ki ertelediğin kendinsin, sensin, sana verilen bu değerli hayattır. Öyleyse hayatı ertelemeyi bırak, gel tam da şimdi ritimle bu hayat trenine atlayalım. Birlikte güzellikleri, tatları, lezzetleri seyredelim. Bu şahitliğin kıymetini bilelim, kıymetimiz bilinsin, kucaklayıp kucaklanalım. Sevgilerimle hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.